Kıymetli dinleyiciler, paylaştığımız bu duaların ve dini hikayelerin hayırlara vesile olmasını dilerim. Rabbim dualarınızı makbul eylesin. Daha fazla kişiye ulaşmamız için beğenip abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm değerli dostlar. Bugün sizlere yüreklerinizi titretecek, merhametin ve gizli yapılan iyiliğin nedenli büyük bir erdem olduğunu hatırlatacak, çok dokunaklı bir hikaye anlatacağım. Babasını henüz kaybetmiş küçük Yusuf ve annesi Zeynep Hanım'ın o derme çatma, yoksul evlerinde geçirdikleri ilk buruk Ramazan ayına konuk olacağız. Evde kaynatacak bir tas çorbaları bile yokken, Yusuf'un sarsılmaz bir imanla oruç tutma hevesine ve tam da umutların tükendiği o zifiri karanlık gecelerde kapılarına isimsizce bırakılan o gizemli sahur bereketine şahitlik edeceğiz. Sağ elin verdiğini, sol elin görmemesi gerektiği, o muazzam peygamber ahlakını bizlere yaşatarak öğreten bu ibretlik hikayemizle sizleri baş başa bırakıyorum. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif, tüm İslam aleminin üzerine nurlu ve huzur veren bir örtü gibi serilirken, şehrin kenar mahallelerinden birinde, küçük ve döküntü bir kerpiç evde derin bir hüzün hakimdi. 10 yaşındaki Yusuf ve annesi Zeynep Hanım için bu Ramazan, ömürleri boyunca geçirdikleri tüm Ramazanlardan çok daha farklı, çok daha buruk ve acı geçecekti. Çünkü bu küçük ve yoksul evin sarsılmaz direği, Yusuf'un biricik kahramanı, Zeynep Hanım'ın hayat arkadaşı Ahmet amca, henüz 2 ay önce amansız bir hastalığa yenik düşerek dar-ı bekaya irtihal etmişti. Ahmet amca, kıt kanaat geçinen bir inşaat işçisi olmasına rağmen, evine helal lokma getirmekten başka derdi olmayan, kalbi Allah ve peygamber sevgisiyle dolu mübarek bir insandı. Onun vefatı, bu küçük aileyi sadece maddi bir çöküntüye ve sefalete değil, aynı zamanda dipsiz bir yalnızlığa sürüklemişti. Zeynep Hanım, kocasının yokluğunda evladına hem anne hem baba olmaya çalışıyor, gündüzleri zengin komşuların merdivenlerini silerek ya da dikiş dikerek 3-5 kuruş kazanıp Yusuf'unu kimseye muhtaç etmemek için adeta çırpınıyordu. Ancak Ramazan ayının iyiden iyiye yaklaşması, Zeynep Hanım'ın yüreğindeki sızıyı dayanılmaz bir boyuta taşımıştı. Eski Ramazanlar gözünün önüne geldikçe, boğazına koca bir düğüm oturuyor, sessiz gözyaşlarına hakim olamıyordu. Ahmet amca, her iftarda mutlaka sofrada bir hurma, bir zeytin de olsa bulundurur, evdeki o tarifi imkansız yoksulluğu dualarla ve şükürle taçlandırarak o sofrayı adeta bir padişah sofrasına çevirirdi. Sahur vakitlerinde evi saran o bereketli telaş, Yusuf'un uykulu gözlerle sofraya oturuşu, Ahmet amcanın ona şefkatle okşadığı başı ve ettiği niyet duaları. Hepsi artık yürek dağlayan birer acı hatıradan ibaretti. Şimdi evde yakacak odun, kaynatacak aş kalmamıştı. Ramazan'ın ilk gününe saatler kala, mutfaktaki paslı teneke kutuda sadece bir avuç un ve yarım kavanoz salçadan başka hiçbir şey yoktu. Zeynep Hanım, çaresizlik içinde gözyaşlarıyla kıbleye yönelip ellerini semaya açtı. Ya Rabbi, sen ki Rahman ve Rahimsin. Kimsesizlerin kimsesi, darda kalanların yegane sığınağısın. Şu mübarek ayın hürmetine bize bir çıkış yolu göster. Evladıma babasızlığını ve yokluğu hissettirme, onun boynunu bükük bırakma Allah'ım, diye hıçkıra hıçkıra dua ediyordu. O sırada gıcırdayan kapı aralığından annesini izleyen küçük Yusuf, küçücük yüreğinde dağlar kadar büyük bir olgunluk taşıyordu. Babasının vefatından sonra birden büyümüş, o çocuksu ve şımarık neşesi yerini derin, sessiz bir sükûnete bırakmıştı. Annesinin o omuzları sarsılarak döktüğü gözyaşlarına dayanamayan Yusuf, usulca içeri girip küçük kollarını annesinin boynuna doladı. "Ağlama anneciğim," dedi titreyen ama metanetli sesiyle. "Babam cennetten bizi izliyor,
O bizim böyle ağlayıp isyan etmemizi hiç istemezdi. Hem bak, 11 ayın sultanı, bereket ayı geldi. Allah kerimdir, o bizi hiç yalnız bırakır mı? Zeynep Hanım, evladının yaşından beklenmeyecek bu tevekkül dolu sözleri karşısında daha çok duygulandı. Onu bağrına basıp gözyaşlarıyla doya doya kokladı. "Bırakmaz yavrum, bırakmaz," diyebildi sadece. Yusuf gözlerindeki o saf ve inançlı ışıkla annesinin gözlerinin içine bakarak, "Anne, ben de yarın niyet edeceğim. Babam hayattayken bana bu Ramazan tam gün oruç tutacağımı söylemişti. Ona verilmiş bir sözüm var. Ne olursa olsun orucumu tutacağım," dedi. Evde sahur yapacak, Yusuf'un o küçücük ve cılız bedenini gün boyu ayakta tutacak hiçbir şey yoktu. "Ama kuzum," dedi yutkunarak, "sen daha çok küçüksün. Gündüzler uzun, havalar giderek ısınıyor. Dayanamazsın, açlıktan hastalanırsın." Ancak küçük Yusuf kararlıydı. Peygamber Efendimiz de küçükken yetim ve öksüz kalmış anne. O nasıl sabrettiyse, Allah ona nasıl yardım ettiyse ben de öyle sabrederim. Allah bana güç verir, sen hiç merak etme, diyerek annesinin şefkatli itirazlarını sevgiyle savuşturdu. Zeynep Hanım, evladının bu sarsılmaz inancı ve samimiyeti karşısında çaresizce boyun eğdi. O gece anne oğul için uykusuzluk, gözyaşı ve hüzünle ama bir o kadar da Allah'a olan sonsuz bir teslimiyetle geçti. Sahur vakti iyice yaklaşmış, sokaktaki Ramazan davulcusunun içli manileri gecenin karanlığında yankılanarak dar sokaklardan evlerin odalarına dolmaya başlamıştı. Yusuf sanki omzuna dokunan görünmez bir melek tarafından uyandırılmışçasına büyük bir heves ve tarifsiz bir sevinçle yatağından doğruldu. Gözlerini ovuşturarak mutfağa, annesinin yanına koştu. Yüzünde babasını henüz kaybetmiş bir yetimin hüznünden çok, Allah'ın emrini yerine getirecek olmanın verdiği o masum gurur, heyecan ve tatlı bir tebessüm vardı. Zeynep Hanım, evladının sahur için duyduğu bu neşeli hali görünce, yüreğinin 1000 parçaya bölündüğünü hissetti. Mutfaktaki derme çatma, boyası dökülmüş tahta masanın üzerine, zar zor sadece bayat, yarım bir somun ekmek, bir sürahi su ve tabakta kalmış 5-6 adet buruşuk zeytin koyabilmişti. Sofra o kadar yoksul, o kadar mahzun ve çaresizdi ki, Zeynep Hanım utancından ve ezilmişliğinden, canından çok sevdiği oğlunun yüzüne bakamıyordu. "Gel yavrum," diyebildi boğazına düğümlenen ve nefesini kesen hıçkırığı zar zor yutarak. "Sahurumuz hazır, gel de niyetlenelim." Yusuf sofranın bu yürek burkan haline zerre kadar aldırış etmedi. Onun o tertemiz dünyası için önemli olan sofradaki yiyeceklerin çeşitliliği veya bolluğu değil. O mübarek vakitte uyanmış olmak, babasının vasiyetini yerine getirebilmek ve Allah rızası için niyet edebilmekti. Hemen eski sandalyeye oturdu, yüksek sesle besmelesini çekti ve o kurumuş, sert ekmek parçasını büyük bir iştahla, sanki dünyanın en lezzetli, en nadide nimetini yiyormuş gibi ısırdı. Üzerine bir yudum su içti. Annesinin tabaktaki zeytinlerin tamamını yemeden onun önüne ittiğini fark edince, küçük elleriyle tabağı usulca tekrar masanın ortasına çekti. "Olmaz anneciğim," dedi adeta koca bir adam gibi bilmiş bir edayla. "Sen de oruç tutacaksın. Senin de güce ihtiyacın var. Bunları paylaşmalıyız. Babam hep demez miydi? Paylaşılan lokma bereketlenir. Allah o sofraya meleklerini indirir diye." Zeynep Hanım, yaşlı gözlerle ve zoraki bir tebessümle gülümsemeye çalıştı. Titreyen elleriyle oğlunun başını okşadı. Birlikte o noksan ama maneviyatı göklere ulaşan küçük sofrada karınlarını doyurmaya çalıştılar. Sokaktan yükselen sabah ezanının o huzur veren sadasıyla birlikte ellerini açıp niyetlerini ettiler. Zeynep Hanım'ın içinden ettiği dua bu kez çok daha derin ve yakıcıydı.
Allah'ım, şu masum ve yetim yavrumun halis niyetini kabul eyle. Ona açlık ve susuzluk karşısında dayanma gücü ver. Bizi senin yüce kapından başka hiçbir kulunun kapısına muhtaç etme. İlk oruç günü, küçük Yusuf için tahmin edildiğinden de zorlu geçti. Havalar mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyrederken, Yusuf'un o küçücük ve naif bedeni, susuzluktan ve açlıktan bitkin düşmüştü. Okulda arkadaşları teneffüslerde kantinden aldıkları yiyecekleri neşeyle yerken, o bir köşeye çekiliyor, babasının "Sabır, cennetin anahtarıdır oğlum" sözünü sessizce tekrarlayarak nefsine hakim oluyordu. Eve döndüğünde yüzü kağıt gibi solgun, dudakları susuzluktan kurumuş ve çatlamıştı ama gözlerindeki o inançlı, nurlu ışık zerre kadar sönmemişti. Zeynep Hanım, can paresi oğlunun bu yorgun halini gördükçe içten içe kahroluyor. Sessizce ağlıyor ama onun manevi direncini kırmamak, şevkini söndürmemek için belli etmemeye çalışıyordu. Nihayet beklenen iftar vakti geldiğinde, vicdanlı bir komşunun kapıdan uzattığı bir tas sıcak mercimek çorbası ve evdeki kalan son kuru ekmek kırıntılarıyla oruçlarını açtılar. Yusuf'un o ilk yudum suyu içerken, yüzünde beliren ve tüm odayı aydınlatan şükür ifadesi, dünyalara bedeldi. Ancak iftarın hemen ardından, Zeynep Hanım'ın içindeki o dehşet verici korku yeniden büyümeye başladı. Çünkü yarına, yani ikinci gecenin sahur vaktine, evde yenebilecek tek bir zeytin tanesi, tek bir ekmek kırıntısı dahi kalmamıştı. Gece yavaş yavaş ilerledi. Yatsı ezanı okundu ve teravih namazları kılındı. Yusuf günün yorgunluğuyla oturduğu minderde derin ve masum bir uykuya daldı. Zeynep Hanım ise evin rutubetli ve karanlık odasında pencere kenarına çökmüş, çaresizce dışarıdaki ıssız sokağı izliyordu. "Ya Rabbi" diyordu içinden kan ağlayarak. "Yarın yavrumu sahura nasıl kaldıracağım? Önüne boş tabakları mı koyacağım? Onun o hevesini, o tertemiz inancını nasıl kırarım?" Düşündükçe nefes alamadığını, dünyanın üzerine yıkıldığını hissediyordu. Gece yarısı çoktan geride kalmış, sahur vakti iyice yaklaşmıştı. Zeynep Hanım'ın gözyaşları artık pınarlarında kurumuş, yerini derin ve sessiz bir tevekkül, bir kabulleniş almıştı. Gecenin o zifiri sessizliğinde, sokaktan gelen hafif bir ayak sesi ve tıkırtı duydu. Önce sokak köpekleridir veya rüzgardandır diye düşündü. Ancak tıkırtı tekrar etti ve bu kez tam da kendi döküntü ahşap kapılarının önünden geliyordu. Birisinin usulca kapıya yaklaştığını, kapının eşiğine ağır bir şeyler bıraktığını ve aynı sessizlikle hızla uzaklaşıp karanlığa karıştığını işitti. Zeynep Hanım'ın yüreği korku ve heyecanla hızla çarpmaya başladı. Bu gecenin bu saatinde kapılarına gelen kim olabilirdi? Hırsız dese, bu yıkık dökük fakirhanede çalınacak tek bir çöp bile yoktu. Karışık duygular içinde yerinden kalktı. Usulca kapıya doğru yöneldi. Titreyen elleriyle kapının paslı demir sürgüsünü yavaşça, ses çıkarmamaya çalışarak çekti ve kapıyı araladı. Kapının eşiğinde, ay ışığının aydınlattığı manzara karşısında adeta nefesi kesildi ve olduğu yerde donup kaldı. Kapının eşiğinde duran şey, gecenin o zifiri karanlığını delip geçen ay ışığının altında adeta ilahi bir nur gibi parlayan, ağzına kadar silme dolu koca bir erzak çuvalı ve hemen onun yanına özenle iliştirilmiş, o mis gibi kokusu etrafa yayılan taptaze somun ekmeklerle dolu bir sepetten başkası değildi. Zeynep Hanım, gördüğü bu manzaranın açlığın, uykusuzluğun ve derin üzüntünün beyninde oynadığı acımasız bir oyun, bir serap olup olmadığını anlamak için titreyen, nasırlı elleriyle yaşlı gözlerini defalarca ovuşturdu. Ancak hayır, her şey bir rüya olamayacak kadar gerçek, bir hayal olamayacak kadar somuttu. Çuvalın ağzı hafifçe aralıktı ve o, daracık aralıktan kavrulmuş mis gibi çayın
bembeyaz küp şekerlerin, kilolarca pirinç ve bulgurun, iri siyah zeytinlerin ve daha nice kahvaltılık nimetin, o bereket fışkıran, insana can veren kokusu yayılıyordu. Sanki görünmez, kudretli ve merhametli bir el, onların en çaresiz, en karanlık ve umutsuz anında göklerin rahmet kapılarını sonuna kadar aralamış ve o ilahi bereketi tam da o döküntü, boyası kalkmış ahşap kapının soğuk eşiğine usulca bırakıvermişti. Zeynep Hanım'ın o an dizlerinin bağı çözüldü. Ayakta duracak mecali kalmamıştı. Adeta bir yaprak gibi titreyerek olduğu yere o buz gibi soğuk taşlığa çöküverdi. İki elini yüzüne sıkıca kapatarak hıçkıra hıçkıra, ama bu kez isyandan veya acıdan değil, iliklerine kadar hissettiği o muazzam sevinçten, mahcubiyetten ve derin bir şükürden ağlamaya başladı. "Ya Rabbi" diye inledi titreyen, çatallı ve yaşlı sesiyle. "Sen ne büyüksün Allah'ım, sen ne yüce, ne merhametlisin. Bizim o sessiz, kimsesiz çığlığımızı duyan, darda kalana, boynu bükük yetime Hızır'ını yollayan ulu Rabbim, içindeki o göğsünü sıkıştıran, nefesini kesen, kahredici çaresizlik duygusu saniyeler içinde yerini öylesine büyük, öylesine uçsuz bucaksız bir ferahlığa bırakmıştı ki, yorgun kalbi göğüs kafesine sığmıyor, adeta kanatlanıp semaya uçmak, şükrünü arşa duyurmak istiyordu. Gözyaşları yanaklarından sel olup akarken hemen toparlandı. O ağır ve tıka basa dolu çuvalı ve ekmek sepetini var gücüyle, sanki dünyanın en kıymetli, en nadide elmas hazinesini taşıyormuş gibi büyük bir hassasiyet ve dikkatle içeriye, o küçük ve karanlık mutfağa taşıdı. Aceleyle ve heyecanla mutfaktaki o cılız ışık veren, camı iz tutmuş gaz lambasını yaktı. Titrek sarı ışığın altında erzaklara, o poşet poşet nimetlere bakarken aklına mıh gibi tek bir soru takılmıştı. Bunu kim, neden bu gecenin bu kör saatinde, hiç kimseye görünmeden, zilin bile çalınmasına gerek duymadan bir gölge gibi sessizce bırakıp gitmişti? Yaşadıkları bu fakir mahallede herkes kendi yağında zar zor kavrulur. Kimse kimseye kolay kolay böylesi büyük bir erzak yardımı yapamazdı. Kimdi bu gecenin karanlığında onların samimi duasını amele döküp göklerden inen bir melek gibi yetişen o gizli kahraman? Fakat bunları uzun uzun düşünecek, sırrın peşine düşecek vakit değildi. Zira sokaklardan yükselen sahur ezanına oldukça kısa bir süre kalmıştı. Zeynep Hanım hemen telaşla ama dudaklarında güller açan bir tebessümle ocağa çay suyunu koydu. Taze, çıtır çıtır ekmekleri özenle dilimledi. Siyah zeytinlerden, bembeyaz peynirden, mis kokulu gül reçelinden o tahta, yoksul masaya öyle bir bereket, öyle bir güzellik dizdi ki, o derme çatma sofra bir anda adeta kralların, padişahların imreneceği ihtişamlı bir ziyafet sofrasına dönüştü. Ocağın üzerindeki isli çaydanlıktan yükselen o incecik buhar, o küçük rutubetli ve soğuk mutfağı bir anda dünyanın en sıcak, en huzurlu, en güvenli yuvası haline getirmişti. Her şey eksiksiz hazır olduğunda, adeta uçarak Yusuf'un yattığı o küçük odaya gitti. "Yusuf'um, yiğidim, hadi kalk yavrum, sahur vakti geldi" diyerek onu alnından, yanaklarından defalarca öptü. Yusuf, uykunun o tatlı ağırlığıyla gözlerini araladığında, annesinin yüzündeki o aydınlık, o huzur fışkıran, yıllardır hasret kaldığı tebessümü gördü. "Anneciğim, ne oldu? Neden bu kadar mutlusun? Gözlerin neden böyle parlıyor?" diye sordu uykulu ama meraklı sesiyle. Zeynep Hanım dolan gözlerini silerek, rahmetli babanın hep söylediği gibi, "Allah, niyetin ve teslimiyetin bereketini yolladı. Hadi kalk, elini yüzünü yıka da gel, kendi gözlerinle gör" dedi. Yusuf yatağından fırlayıp mutfağa adımını attığı an,
o ahşap masanın üzerindeki görkemli sahuru, o çeşit çeşit nimetleri görünce adeta küçük dilini yutacaktı. Sadece bayat, kuru bir ekmek parçası ve bir yudum su beklerken, karşısında cennet taamları gibi duran yiyecekler vardı. Koşarak annesinin boynuna sarıldı. Anne oğul o tarifsiz sevinçle, şükür gözyaşları içinde dakikalarca birbirlerine kenetlendiler. Yusuf masadaki o derme çatma sandalyeye oturduğunda, lokmasına uzanmadan önce o küçücük ellerini semaya doğru açtı. Allah'ım, bize bu güzel nimetleri gönderen, bizi aç bırakmayan o iyi kalpli insan her kimse, sen onun da sofrasını cennet nimetleriyle bereketlendir. Ayağına taş değdirme, ona dert keder verme. O gece o küçük mutfakta yapılan sahur, belki de hayatları boyunca yaptıkları en lezzetli, maneviyatı en yüksek, en anlamlı sahurdu. Yutulan her lokmada o meçhul kahramana derin dualar ediliyor. İçilen her yudum sıcak çayda Allah'ın sonsuz rahmetine şükürler sunuluyordu. Zeynep Hanım yediği her zeytin tanesinde sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiği yönündeki o muazzam peygamber ahlakının ne kadar yüce, ne kadar zarif ve insan onurunu koruyan bir dinin mensubu olduklarını bir kez daha iliklerine kadar gözyaşlarıyla hissediyordu. Küçük Yusuf, gece sahurda yediği o bereketli lokmaların, edilen o içten duaların verdiği muazzam bir manevi güçle, o gün okulda çok daha dinç, çok daha neşeli ve hayat doluydu. Dün teneffüslerde, halsizlikten bir köşeye kıvrılan o solgun çocuk gitmiş, yerine bahçede arkadaşlarıyla koşturan, yüzünde taze bir kan, can olan bambaşka bir çocuk gelmişti. İçini kaplayan o tarifsiz huzur ve Allah'ın onları sahipsiz bırakmadığına dair inancı, adeta kara gözlerinden etrafına umut ışıkları saçıyordu. Yusuf'un sınıf öğretmeni bile, onun halindeki bu ani ve güzel değişikliği fark etmiş, teneffüste yanına çağırarak onun omuzlarına dokunup, "Bugün maşallah çok iyi görünüyorsun Yusuf, yüzünde güller açıyor," demişti. Yusuf ise başını hafifçe öne eğip, "Allah gerçekten darda kalanlara yardım ediyormuş öğretmenim. Ben bunu bugün bütün kalbimle çok iyi anladım," diyerek o çocuksu bedenine sığmayan koca bir bilgelikle etrafındaki herkesi şaşırtmıştı. Zeynep Hanım ise o gün evde, komşuların yırtık söküklerini dikip tamir ederken, elindeki iğne ipliğe rağmen aklı fikri sürekli gece yaşadıkları o mucizevi anda o kapıdaki gizemli tıkırtıdaydı. Mahallede hiç kimseye, hiçbir komşuya durumu hissettirmeden, dedikoduya mahal vermeden bu iyiliği yapanı gizlice araştırmak, o meçhul kahramanı bulmak istiyordu. Acaba sokağın köşesindeki o tonton bakkal Hasan amca mıydı o erzakları bırakan? Yoksa bir üst sokakta oturan, hali vakti biraz daha yerinde olan emekli öğretmen Hacı Süleyman amca mıydı? Belki de rahmetli kocası, Ahmet'in inşaatlarda beraber ter döktüğü o vefakar amele arkadaşları, aralarında 3-5 kuruş para toplayıp getirmişlerdi. Gündüz vakti bakkala ufak bir eksik alma bahanesiyle gidip Hasan amcanın ağzını zarfladı. "Hasan abi," dedi çekinerek ve sesini alçaltarak, "bizim buralarda, bu mahallede böyle geceleri gizlice yardım dağıtan, fakiri fukarayı isimsiz sevindiren dernekler, hayırsever vakıflar falan mı dolaşıyor son günlerde?" Hasan amca, "Nerede kızım? Nerede o eski Ramazanların o güzel insanları, o ince ruhlu adetleri? Şimdi maalesef herkes kendi canının, kendi cüzdanının derdine düşmüş. Sağ elin verdiğini, sol elin görmemesi ahlakı, gizli sadaka geleneği sararmış kitap sayfalarında kaldı be kızım. Hayırdır, sen neden sordun? Bir durum mu var?" Zeynep Hanım hemen konuyu geçiştirdi. "Yok Hasan abi, öylesine muhabbet olsun diye sordum," diyerek hızla ve başı önünde oradan uzaklaştı. Artık kesin olarak anlamıştı ki, kapılarına o bereketi bırakan hayırsever kişi,
yaptığı bu büyük iyiliğin bilinmesini zerre kadar istemiyor, kimliğini bir sır gibi saklıyordu. Gösterişten, riyadan, ben yardım ettim kibrinden o kadar uzaktı ki, yaptığı işin ecrini ve rızasını sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekliyordu. Bu gerçek, Zeynep Hanım'ın o meçhul, yüzünü bile görmediği hayırsevere duyduğu saygıyı, sevgiyi ve minneti 1000 kat daha artırdı. Günler hızla günleri kovaladı. Ramazan ayının o manevi, rahmet dolu iklimi ilk haftasını yavaş yavaş doldururken, o yoksul ve döküntü kerpiç evin üzerine doğan güneş her sabah daha bir aydınlık, daha bir ısıtıcı olmaya başlamıştı. Evdeki çuval dolu erzak, onlara fazlasıyla yetiyor. Hatta Zeynep Hanım, o bolluğun şükrü olarak, yan evde tek başına yaşayan hasta ve yaşlı komşusu Fatma teyzesine, oradan pişirdiği sıcacık çorbadan bir tas ikram ederek, o iyilik ve bereket zincirini kendi çapında elinden geldiğince devam ettiriyordu. Fakat sırlar ve sürprizler bununla da sınırlı kalmadı. Ramazan-ı Şerif'in 8. gecesi, sahur vaktine yakın o sessiz sokakta, yine o tanıdık, hafif ve temkinli ayak sesleri, ardından kapıdaki o tok tıkırtı duyuldu. Zeynep Hanım bu kez uyumuyordu. Günlerdir içini kemiren o büyük meraka yenik düşmüş. Evin perdesi çekik penceresinin kenarında bir gölge gibi gizlenerek bekliyordu. O mübarek insanı bir kez olsun uzaktan görmek, ardından sessizce dua etmek istiyordu. Perdenin kenarını usulca, milim milim araladığında, sokak lambasının cılız ışığının zor aydınlattığı karanlığın içinde, sadece siyah, çok uzun ve eski bir palto giymiş, yüzünü ve başını yün bir poşuyla sıkıca sarıp sarmalamış, orta boylu, yürürken hafif kamburu çıkan gizemli bir silüet gördü. Bu isimsiz kahraman, kapının soğuk eşiğine bu kez, içi mevsimin en taze meyveleri ve kırmızı etle dolu fileleri yavaşça bırakıp, geldiği gibi aynı derin sessizlikle, adımlarını sayarak gecenin o zifiri gölgeleri arasında eriyip kayboldu. Zeynep Hanım arkasından pencereyi açıp seslenmek, minnetini haykırmak istedi ama boğazı düğüm düğüm oldu. Kelimeler dudaklarında donup kaldı. Düşündü ki, eğer seslenirse, o mübarek kişinin yıllarca özenle sakladığı sırrını ifşa etmiş olacak. Sırf Allah rızası için yaptığı iyiliğin o gizemli ve saf ecrini zedelemiş olacaktı. Gözlerinden yaşlar süzülürken, sen her kimsen, ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin diye fısıldadı o karanlık sokağın ardına bakarak. Küçük Yusuf, kapıya bırakılan her yeni sürprizde, rahmetli babasının gökyüzünden bir melekle onlara bu hediyeleri yolladığına bütün kalbiyle inanıyor, bu masum inançla orucunu çok daha büyük bir sevgiyle tutuyordu. Zeynep Hanımsa o boyası dökük kapıya karanlıklarda gelen bu yardımların sadece aç karınlarını doyurmadığını, hayata karşı kırılan umutlarını, sönen yaşama sevinçlerini ve insanlığa olan inançlarını yeniden yeşerttiğini çok iyi biliyordu. İyiliğin ne kadar muazzam bir şey olduğunu işte bu Ramazan'da bir kez daha yaşayarak öğreniyorlardı. Ramazan-ı Şerif'in o feyizli ve bereketli günleri birbiri ardına su gibi akıp giderken, mağfiret ayının tam ortasına, o nurlu 15. güne ulaşılmıştı. Zeynep Hanım ve küçük Yusuf için başlangıçta aşılmaz bir çaresizlik dağı, koca bir hüzün denizi gibi görünen bu mübarek ay, o meçhul hayırseverin karanlıkları yırtıp gelen gizli yardımları sayesinde adeta bir rahmet şelalesine, bir bayram sabahı neşesine dönüşmüştü. Evin o rutubetli, soğuk ve boyası dökülmüş mutfağından artık sadece kaynayan çorbanın, demlenen çayın o iç ısıtan kokusu değil, aynı zamanda Allah'a duyulan sonsuz şükrün, yetim yüzlerin güldüğü o tarifsiz huzurun kokusu yayılıyordu. Zeynep Hanım, evlerine yağan bu ilahi lütfun şükrünü eda edebilmek için, artan erzaklardan kendi elleriyle pişirdiği sıcak yemekleri, mahalledeki diğer düşkünlere, yaşlı ve kimsesiz komşularına gizlice dağıtmaya başlamıştı. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi, ahlakını
o meçhul kahramandan öylesine güzel, öylesine derinden öğrenmişti ki, o da Fatma teyzenin, felçli İsmail amcanın kapısına tencereleri bırakıp zili çaldıktan sonra hızla köşeyi dönüyor, kimseye görünmeden bu iyilik zincirinin isimsiz bir halkası olmanın o muazzam manevi hazzını yaşıyordu. Yusuf ise babasına verdiği oruç sözünü tutmanın o masum gururuyla günden güne sanki manevi bir zırha bürünüyor, o cılız bedeni açlığa ve susuzluğa karşı inanılmaz bir direnç gösteriyordu. Onun o tertemiz, riyasız duaları evin duvarlarında yankılanıyor, her iftar sofrasında minicik ellerini semaya açıp o gizli kahraman için uzun uzun yürekten dualar ediyordu. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan güzel Allah'ım, diyordu Yusuf, o titreyen ince sesiyle. Bizi babasızlığın acısıyla, yokluğun soğuğuyla imtihan etmedin. Bize o iyi kalpli Melek amcayı gönderdin. Sen onun da ne muradı varsa ver, onu cennetinin en güzel köşelerinde ağırla. Zeynep Hanım, oğlunun bu içten dualarına sessizce amin derken, gözyaşlarına hakim olamıyor, yüreği minnetle dolup taşıyordu. O gün iftardan sonra Yusuf, elinde yırtık bir defter yaprağı ve küçülmüş bir kurşun kalemle annesinin yanına geldi. "Anneciğim," dedi gözlerinin içi parlayarak, "bu gece kapıya o Melek amca yine gelirse, ona teşekkür etmek istiyorum. Ona bir mektup yazdım. Okuması için kapının eşiğine koysam olur mu?" Zeynep Hanım, evladının bu zarif ve ince düşüncesi karşısında çok duygulandı. Onun o küçücük dünyasında büyüttüğü o devasa vefayı, o temiz kalbi incitmek istemedi. "Koy yavrum," dedi saçlarını şefkatle okşayarak. "O mübarek insan sesimizi duymasa da, yüzümüzü görmese de senin o temiz kalbinden dökülenleri mutlaka hisseder." Yusuf büyük bir özenle ve heyecanla kağıdı katladı, üzerine bir taş koyarak kapının dışına, her zaman erzakların bırakıldığı o aşina köşeye yerleştirdi. O gece ana oğul yüreklerinde bambaşka bir heyecanla, uykunun o tatlı kucağına değil, gecenin o gizemli ve sükûnet dolu bekleyişine daldılar. Gecenin karanlığı, bu masum mektubun sahibine ulaşmasını bekleyen, görünmez bir örtü gibi tüm mahalleyi sarmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, sahur vaktinin o sessiz, derin ve huşu dolu anları yaklaşırken, sokakta çıt çıkmıyordu. Gökyüzündeki dolunay, kerpiç evlerin çatılarından süzülüp, Yusuf'un kapı eşiğine bıraktığı o küçük kağıt parçasını adeta gümüşten bir ışıkla aydınlatıyordu. Zeynep Hanım yine perdenin ardında, nefesini tutmuş, o incecik aralıktan sokağa gözlüyordu. Çok geçmeden, o tanıdık ayak sesleri gecenin sükûnetini bozmadan usulca duyulmaya başlandı. Sokağın köşesinden beliren o uzun siyah paltolu, yüzü sıkıca sarılı, hafif kambur silüet, elindeki ağır filelerle birlikte ağır ağır kapıya doğru yaklaştı. Her zamanki gibi büyük bir dikkatle, hiç ses çıkarmamaya gayret ederek erzakları eşiğe bırakmak üzere eğildiğinde, gözü taşın altındaki o katlanmış beyaz kağıda ilişti. Silüet bir an duraksadı. Zeynep Hanım'ın kalbi heyecandan yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Adam titreyen, nasırlı elleriyle usulca taşı kaldırdı ve o küçük defter yaprağını eline aldı. Sokak lambasının o cılız ışığına doğru dönerek Yusuf'un inci gibi dizdiği o çocuksu satırları okumaya başladı. "Melek amca, ben Yusuf. Babam cennete gittiğinde çok ağladım. Bizi aç bırakacaklar sandım. Ama sen geldin. Annem senin sağ elin verdiğini sol el görmesin diye saklandığını söylüyor. Ben senin yüzünü hiç görmedim ama seni babam gibi seviyorum. Allah senden razı olsun. Büyüyünce ben de senin gibi fakirlere gizlice yemek taşıyacağım. Seni çok seven Yusuf." Bu satırları okuyan o meçhul kahramanın omuzları bir anda sarsılmaya başladı. Gizlediği yüzünden süzülen yaşlar,
o kurşun kalemle yazılmış kağıdın üzerine pıhtı pıhtı damlıyordu. Zeynep Hanım perdenin arkasından o adamın hıçkırıklarını duyabiliyor, onun o dağ gibi omuzlarının bir çocuğun saf sevgisi karşısında nasıl çöktüğünü, nasıl ağladığını gözyaşları içinde izliyordu. Adam dakikalarca o kağıdı göğsüne bastırarak sessizce ağladı. Sonra derin bir iç çekerek toparlandı. Üzeri sedef işlemeli çok eski ve küçük bir ahşap kutuyu erzak torbasının en üstüne özenle yerleştirdi. Bu kutu sadece bir erzak değil, adeta bir gönül bağı, derin bir sevginin nişanesiydi. Adam kağıdı tekrar öpüp cebine koyduktan sonra geldiği gibi usulca o hafif kambur yürüyüşüyle karanlığın içinde kaybolup gitti. Zeynep Hanım o adamın arkasından baka kalırken iyiliğin sadece karın doyurmak olmadığını, iyiliğin aslında paramparça olmuş yürekleri onarmak, umutsuzluğun zifiri karanlığına iman ve sevgiyle bir mum yakmak olduğunu tüm zerreleriyle hissediyordu. O gece Yusuf uyandığında sahur sofrasından ziyade kapıdaki o küçük sedef işlemeli ahşap kutuyu gördüğünde yaşadığı sevinç dünyadaki hiçbir zenginlikle ölçülemezdi. Kutu açıldığında içinden çıkan o mis kokulu Medine hurmaları Yusuf için sanki doğrudan cennetten, babasından gönderilmiş eşsiz bir hediyeydi. Sır perdesi henüz tam olarak aralanmamıştı ama o gizemli hayırseverin kalbindeki o muazzam merhamet okyanusu bu küçük aileyi çoktan sarıp sarmalamış, onları hayata ve Allah'ın sonsuz rahmetine sımsıkı bağlamıştı. Ramazan-ı Şerif'in o rahmet dolu son günlerine, 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin o manevi, nurlu ve sırlarla dolu atmosferine girilmişti. O gece gökyüzü rahmetini yeryüzüne sağanak sağanak boşaltıyor, iri yağmur damlaları, yoksul mahallenin kerpiç evlerinin çatılarında adeta ilahi bir ninni fısıldıyordu. Zeynep Hanım, Kadir Gecesi'nin o ulvi ve muazzam feyzinden nasiplenmek için sobası tütmeyen soğuk odasında seccadesinin üzerine kapanmış, gözyaşlarıyla tesbihatını çekiyor, ellerini semaya açıp hem genç yaşta toprağa verdiği vefat eden kocası Ahmet için hem de günlerdir o zifiri karanlık gecelerde kapılarına Hızır gibi bereketi taşıyan o meçhul melek amca için uzun uzun dualar ediyordu. Yusuf ise sahurunu yapmış, meleklerin yeryüzüne bölük bölük indiği bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra oturduğu yer yatağında o masum, melekleri andıran derin uykusuna çoktan dalmıştı. Gecenin iyice ilerleyen, sessizliğin bıçak gibi kestiği saatlerinde, sokağın o ıssız karanlığında şiddetli yağmurun sesine karışan o aşina, temkinli ve hafif ayak sesleri yeniden duyuldu. Zeynep Hanım'ın yüreği yine bir serçe gibi göğüs kafesinde çırpınmaya başladı. Perdenin kenarından usulca dışarı baktığında, o gizemli silüetin sırtında o ağır ve koca erzak çuvalıyla, sağanağın altında sırılsıklam olmuş bir halde, ağır ve yorgun adımlarla kapıya doğru yaklaştığını gördü. Ancak bu kez, gecenin o sırlarla dolu karanlığında hiç beklenmedik bir şey oldu. Adam kapının eşiğine tam yaklaşmıştı ki, sokağın o çamurlu, taşları sökülmüş ve kaygan zemininde ayağı fena halde tökezledi. Sırtındaki o insanı iki büklüm eden ağır yükün de etkisiyle dengesini tamamen kaybederek, büyük bir gürültüyle ve acı bir inlemeyle yere, o soğuk çamurların içine yığılıverdi. Zeynep Hanım, o an içindeki o derin korkuya, endişeye ve günlerdir verdiği o sessizlik yeminine engel olamadı. Gizliliği bozmamak, adamın sırrını ifşa etmemek için günlerdir tuttuğu o yemin, yaşlı bir insanın canının yandığını, çamurlar içinde kıvrandığını gördüğü o saniye yerle bir oldu. Tereddüt bile etmeden hemen kapıya koştu. Paslı demir sürgüyü telaşla çekip şiddetli yağmurun altına fırladı. "Amca, iyi misin amca? Ne olur ses ver," diyerek telaşla yerde yatan, kalkmaya çabalayan silüetin yanına diz çöktü. Adam acıyla inleyip doğrulmaya çalışırken, yüzünü sıkıca saran o sırılsıklam olmuş kalın yün poşu
aniden kayıp omuzlarına düştü ve o gizemli kahramanın sır gibi sakladığı yüzü, sokağın köşesindeki o cılız, sarı sokak lambasının ışığıyla tamamen aydınlandı. Zeynep Hanım gördüğü o çamur içindeki, çizgilerle dolu yüz karşısında olduğu yerde taş kesildi, dili tutuldu, nefesi adeta boğazında düğümlendi. Bu yüz, mahallenin hemen girişindeki o derme çatma, yıkılmaya yüz tutmuş teneke barakasında tek başına yaşayan, herkesin cimri diye bildiği, kimseyle pek konuşmayan, eski ayakkabıları tamir ederek kazandığı 3-5 kuruşu sürekli yastık altında sakladığı düşünülen gariban, yapayalnız ve yaşlı ayakkabı tamircisi Salih amcadan başkası değildi. Mahalleli hep onun parasını kıyamayıp yemediğini, kışın ortasında üstüne başına bile bir hırka almadığını konuşur, onu arkasından kınayarak hep ayıplardı. Oysa o lime lime olmuş, yıpranmış paltosunun ve sert görünümünün altında dünyalara sığmayacak kadar devasa bir merhamet şelalesi, kimsenin bilmediği gizli bir cömertlik, sağ elin verdiğini sol elden saklayan o muazzam ve sarsılmaz peygamber ahlakını taşıyordu. Salih amca acıyla kıvranmasına ve dizinin kanamasına rağmen Zeynep Hanım'ın kendisini şaşkınlık içinde tanıdığını fark edince o kırış kırış olmuş, yılların yorgunluğunu taşıyan yaşlı gözlerinden süzülen yaşlar yağmur damlalarına karıştı. Titreyen, soğuktan morarmış, nasırlı elleriyle Zeynep Hanım'ın kolunu sıkıca tuttu ve yalvaran, çaresiz, adeta titreyen bir sesle fısıldadı. "Kızım, kurbanın olayım. Ne olursun bu gördüğünü kimseye söyleme. Benim ulu Rabbimle aramdaki bu ticareti, bu gizli sırrı bozma. Ben yoksulluğun, açlığın, yetimliğin ne demek olduğunu bu yaşımda çok iyi bilirim. Ahmet evladımın o gencecik yaşta gidişine yüreğim yandı. Onun o canından çok sevdiği emanetini sahipsiz bırakmaya gönlüm asla razı olmadı. Ama ne olur kızım, kurban olayım. Benim bu halimi mahallede kimse bilmesin. Benim şu dünyadaki tek ecrim zayi olmasın." Zeynep Hanım'ın yüreği adeta koca bir mengeneyle sıkışıyor, gözyaşları yağmur sularına karışarak yanaklarından sel olup akıyordu. Bu ne büyük, ne sarsılmaz bir imandı, bu ne yüce bir teslimiyetti. İnsanların kınamasına, arkasından cimri diyerek dedikodusunu yapmasına zerre aldırış etmeden, sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için böylesine devasa bir fedakarlık yapmak. Zeynep Hanım gözyaşları içinde Salih amcanın ellerini hürmetle öptü. "Söz amcam," dedi hıçkırıklar içinde, boğuk bir sesle. "Allah şahidimdir ki söz veriyorum. Bu sır benimle mezara kadar gidecek. Sen bizim zifiri karanlığımıza nur oldun, darda kalmışlığımıza göklerden inen Hızır oldun. Allah seni iki cihanda da aziz eylesin." Salih amca omuzlarındaki yükü bırakmanın verdiği huzurla ama sırrının bir nebze aralanmasının mahcubiyetiyle zorlukla ayağa kalktı, üzerindeki çamurları silkeledi. O ağır erzak çuvalını Zeynep Hanım'ın yardımıyla kapının eşiğine bıraktıktan sonra Zeynep Hanım'ın o minnet, şükran ve sevgi dolu bakışları arasında yağmurun ve karanlığın içinde yeniden o eski, yalnız ve sessiz silüetine bürünerek adımlarını sayarak uzaklaştı. O gece Zeynep Hanım, insanları sadece dış görünüşleriyle, insanların lafıyla yargılamanın ne büyük bir gaflet olduğunu ve Allah'ın gizli, altın kalpli veli kullarının hiç umulmadık kisveler, eski kıyafetler altında aramızda dolaşabileceğini düşünerek şükürle sabahladı. Ramazan-ı Şerif'in o rahmet, mağfiret ve manevi iklimle dolu günleri adeta bir rüzgar gibi esip geçmiş, gökyüzünde Şevval hilali bütün zarafetiyle görünmüş ve tüm İslam alemi için sevinç, huzur, bağışlanma ve kardeşlik demek olan Ramazan bayramının o nurlu sabahı gelip çatmıştı. Mahallenin dar, eski ve parke taşlı sokaklarında
bayram namazından çıkan cemaatin, o samimi, neşeli bayramlaşma sesleri, ellerinde şeker keseleriyle sokaklara dökülen çocukların o cıvıl cıvıl koşuşturmacaları yankılanıyordu. Yusuf, hem babasız bir yetim olmanın verdiği o derin ve buruk hüznü, hem de bayram sabahının çocuk kalbine doldurduğu o tatlı neşeyi bir arada yaşıyordu. Kapılarına bırakılan o gizli sahur bereketiyle geçirdikleri bu ilk Ramazan, anne oğul için hayatlarının en unutulmaz, maneviyatı en yüksek, en çok şükrettikleri zaman dilimi olmuştu. Bayram namazından coşkuyla dönen Yusuf, annesinin o şefkatli ellerini hürmetle öpüp alnına koyduğunda, Zeynep Hanım ona sımsıkı, adeta canını içine katarcasına sarıldı ve "Bayramın mübarek olsun canparem, babanın mekanı cenneti âlâ olsun" diyerek mutluluk ve hüzün gözyaşlarına hakim olamadı. Kahvaltıdan sonra anne oğul, ellerinde bir testi serin su ve yeşil kaplı Kur'an-ı Kerim'le mahallenin hemen yukarısındaki selvi ağaçlarıyla kaplı sessiz kabristanın yolunu tuttular. Ahmet amcanın henüz toprağı taze, çiçekleri yeni açmış kabrinin başına vardıklarında, Yusuf o küçücük elleriyle mezarın üzerindeki kurumuş otları büyük bir özenle temizledi. Annesinin testiden döktüğü o serin suyu toprağa yavaş yavaş dualarla serpti. Yasin-i Şerif okuyup ellerini semaya açarak babası için ve o isimsiz melek amca için uzun uzun dualar ettikten sonra tam mezarlıktan, o huzurlu sessizlikten ayrılacaklardı ki, kabristanın çıkış kapısının hemen yanındaki eski ahşap bankta tek başına oturan, ufka dalıp gitmiş, boynu bükük, yapayalnız bir adam gördüler. Bu, yüzündeki derin çizgilerde, yılların acımasız yorgunluğunu, yamalı ve solmuş ceketinde ise bitmek tükenmek bilmeyen o devasa ve gizli cömertliği taşıyan Salih amcaydı. Zeynep Hanım onu o bankta tek başına gördüğü an adımlarını yavaşlattı. Kalbi büyük bir hürmet, saygı ve minnetle hızla çarpmaya başladı. O şiddetli yağmurlu Kadir gecesinde ona verdiği o büyük sırrını saklama sözünü hatırlayarak kimseye bir şey belli etmemeye, sırrın o mukaddes örtüsünü aralamamaya büyük özen gösterdi. Yusuf ise annesinin elini tutarak usulca Salih amcanın oturduğu o eski bankın yanına yaklaştı. Salih amca, çakıların üzerindeki ayak seslerini duyup dalgın başını kaldırdığında, karşısında Ahmet'in yadigarı o masum yüzlü Yusuf'u ve o ilahi sırrın yegane ortağı olan Zeynep Hanım'ı gördü. Salih amcanın gözleri anında buğulandı. Yusuf içinden gelen o tarifsiz, saf ve kelimelerle açıklanamaz bir sevgiyle, sanki karşısında kendi öz kanından canından dedesi varmış gibi hiç tereddüt etmeden, Salih amcanın o nasırlı çatlamış, boya lekeleriyle dolu ellerini sıkıca tutup, büyük bir hürmetle öptü ve alnına koydu. "Bayramın mübarek olsun Salih amca" dedi. "Allah sana uzun, hayırlı ömürler versin. Seni şu dünyada hiç yalnız bırakmasın." Salih amca, bu masum yetim yavrunun, kendisine geceler boyu melek amca diye mektup yazan o tertemiz çocuğun kendi ellerini öpmesi karşısında dayanamadı. O mahallenin sert mizaçlı, koca dağ gibi görünen cimri adamı hıçkırıklara boğularak Yusuf'a sımsıkı sarıldı. Onun o mis kokan başını yaşlı göğsüne bastırdı. Zeynep Hanım bir kenarda durmuş, başörtüsünün ucuyla gözlerinden süzülen sımsıcak yaşları silerek bu muazzam tabloyu iyiliğin, vefanın ve merhametin o görünmez, kopmaz bağlarını büyük bir şükürle izliyordu. Yusuf kokusunu içine çektiği ve sımsıkı sarıldığı bu yaşlı adamın, geceler boyu o döküntü kapılarına sessizce erzak taşıyan, karanlık hayatlarını bir fener gibi aydınlatan o gizli kahraman olduğunu, her duasına kattığı melek amca olduğunu asla bilmiyordu. Ve Salih amca yaşadığı sürece de onun o eşsiz peygamber ahlakı sayesinde bunu hiç bilmeyecekti. Çünkü iyilik, gösterişin alkışından, kibrin karanlığından ve minnet etmenin zehrinden uzak, sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızası için yapıldığında
o ilahi bir sırra, sarsılmaz, göklere uzanan bir berekete dönüşürdü. İnsanlar dünyada makam, mevki ve gösteriş için adeta birbirlerini ezip yarışırken, sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiğine bütün zerreleriyle inanan o isimsiz kahramanlar, dünyayı sessizce, sevgiyle ve merhametle ayakta tutmaya devam ediyordu. Zeynep Hanım içinden büyük bir huşuyla, "Şahit ol ya Rab," dedi. "Şahit ol ki, senin sonsuz rızan için dünyalığını feda eden, kınayanların kınamasından korkmayan ne güzel, ne mübarek kulların var." Bayram sabahının o nurlu, ısıtıcı güneşi, kabristanın üzerine usulca doğarken, bu küçük, yoksul ailenin yüreğinde, gizli bir sahur bereketiyle yeşeren, umut dolu, yepyeni ve sımsıcak bir hayat filizleniyor, iyiliğin o sessiz sedası gök kubbede yankılanıyordu. Yıllar su gibi akıp geçmiş, o zorlu ilk Ramazan'ın üzerinden çok uzun zamanlar devrilmişti. Salih amca, o yağmurlu gecede Zeynep Hanım'a verdiği sırrının ağırlığına rağmen, sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiği düsturundan zerre sapmadan, ömrü vefa ettikçe devam etti. Sadece kapıya erzak bırakmakla kalmadı. Küçük Yusuf'un okul masraflarını, harçlığını da o görünmez, gizli eliyle hep karşıladı. Zeynep Hanım da boş durmadı. Allah'ın onlara gönderdiği bu berekete şükür olarak gece gündüz demeden el işleri ördü, patikler, kazaklar işleyip satarak evine helal rızık getirdi. Yusuf'un lise yıllarına geldiği o serin bir bahar gecesinde ansızın uyanıp pencereden dışarı baktığı bir an her şeyin seyri değişti. Ay ışığında kapılarının eşiğine usulca bir zarf ve erzak poşeti bırakan o tanıdık, hafif kambur silüeti gördü. Gözlerine inanamadı. Yıllardır dualarında yaşattığı o Melek amca, mahallenin cimri bildiği ayakkabı tamircisi Salih amcanın ta kendisiydi. Kalbi yerinden fırlayacak gibi atan Yusuf, sabahı zor etti ve güneş doğar doğmaz büyük bir şaşkınlık içinde gördüklerini annesine anlattı. Zeynep Hanım, oğlunun heyecanlı sözleri karşısında şefkatle tebessüm etti. Gözlerinden süzülen 2 damla yaşla onun ellerini tuttu. "Biliyorum yavrum," dedi titreyen bir sesle. "Yıllar evvel ben de onu yağmurlu bir gecede düşerken gördüm ve tanıdım. Ama bana yemin ettirdi, yaptığı bu hayrın Allah Celle Celaluhu ile kendi arasında kalmasını ve kimsenin bilmesini istemediğini söyledi. Sen de söz vereceksin Yusuf'um. Bu sırrı ikimizden, bir de yerin göğün sahibinden başka kimse bilmeyecek. Onun o tertemiz niyetini, ahiretliğini zedelemeyeceğiz." Yusuf, Salih amcanın o muazzam ahlakı karşısında bir kez daha sarsıldı ve annesine o kutsal sırrı ömrü boyunca saklayacağına dair söz verdi. Aradan yıllar geçti. Yusuf okudu, büyüdü, vatana millete hayırlı, merhametli ve saygın bir iş güç sahibi oldu. Artık o döküntü kerpiç evden çıkmışlar, ferah bir hayata adım atmışlardı. Salih amcaysa yıllar önce o gizli cömertliğini ve altın kalbini de yanına alarak sessizce bu yalan dünyadan göçüp gitmiş, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Mahalleli onun ardından hala cimriydi, parasını yemeden gitti diye konuşa dursun. Yusuf ve Zeynep Hanım her kabristan ziyaretinde önce Ahmet amcanın kabrini, ardından da hemen üst taraftaki o sessiz, mütevazı Salih amcanın mezarını ziyaret ettiler. Yusuf o mezar taşını okşayıp gözyaşları içinde dualar ederken o büyük sırrı hep kalbinde taşıdı. Çünkü o çok iyi biliyordu ki asıl zenginlik banka hesaplarında değil, kimsenin bilmediği, sadece Allah'ın şahit olduğu o koca yüreklerde saklıydı. İyilik sessizce yapıldığında dünyayı ayakta tutan en güçlü duaydı. Kıymetli dostlar, hikayemizin sonuna geldik. Küçük Yusuf'un o tertemiz inancı ve Salih amcanın o kınanmayı bile göze alan gizli cömertliği eminim ki hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı.
bu fani dünyada en büyük zenginlik. Gösterişten, riyadan ve kibrin zehrinden uzak, sadece ve sadece Allah rızası için çarpan kalplerimizdir. İyilik yaparken birinin gururunu incitmemek, o sağ elin verdiğini sol elden saklayabilmek, ne büyük ne yüce bir ahlaktır. Bizler de etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerini gözetirken, onların onurunu korumayı, iyiliğimizi gizli bir dua gibi sessizce yapmayı kendimize şiar edinmeliyiz. Unutmayalım ki, yeri göğü yaratan Rabbimiz, o karanlık gecelerde kimsenin görmediği samimi niyetleri en iyi bilendir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki hikayemizde buluşmak duasıyla sağlıcakla kalın. Kıymetli dinleyiciler, paylaştığımız bu duaların ve dini hikayelerin hayırlara vesile olmasını dilerim. Rabbim dualarınızı makbul eylesin. Daha fazla kişiye ulaşmamız için beğenip abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olunuz.